Suriyeli muhalifler 11 günde Esad rejimini nasıl düşürdü? Ülkenin kuzeyindeki rejim karşıtı silahlı gruplar 27 Kasım günü Halep'in batısında saldırganlığın caydırılması adlı bir operasyon başlattı. Bu durumdan hemen önce rejim ve İran milisleri ülkenin kuzeyine Halep ve İdlib'e askeri yığınak yapmaya başlamıştı. Muhalifler 11 gün gibi kısa bir süre içerisinde Halep ve İdlib kırsalı başta olmak üzere halkın da desteğiyle Hama, Humus ve Şam'ın kontrolünü ele geçirdi. Bu süreçte Suriye'de gün gün ne olduğunu derledik. 27 Kasım Çarşamba günü sabah 4.30 sularında Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar Halep'in batı kırsalında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Saldırının ilk 10 saati henüz dolmamıştı. Muhalifler 20 önemli nokta ve köyü kısa sürede rejim güçlerinden ele geçirdi. Daha sonra 46. Alay karargahı kuşatma altına alındı. Karargahın kontrolünün sağlanması yalnızca birkaç saat sürdü. Bu sırada Rusya ve rejim savaş uçakları muhaliflerin kontrolündeki bölgelere hava saldırıları düzenledi. Bir sonraki gün 28 Kasım'da muhalifler bu kez İdlib'in doğu kırsalına yöneldi. Amaç rejim, İran ve Rusya'nın ikmal hattını kesmekti. Başkent Şam ve Halep'i birbirine bağlayan M5 yolu çevresindeki noktaları ele geçiren muhalifler yolun 2 kilometre yakınına kadar geldi. İran milislerinin konuşlu olduğu En-Neyrab havaalanında saldırıların ortasında kaldı. İkindi saatleriydi. Muhalifler ilerlemeye devam ediyordu. Batı kırsalındaki birçok köy ele geçirildi ve M5 otoyolunda hakimiyet sağlandı. Suriye'de üst düzey askeri danışman olarak görev yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu Tuğgenerali Qiyumaz Pur Haşimi Halep'te öldürüldü. Gün bitmeden 40 mühim nokta ve köy kontrol altına alınmıştı bile. 29 Kasım'da muhalifler İdlib doğusu ve Halep batısında 6 köyü daha ele geçirdi. Halep merkeze ilerlemeleri konusunda önlerinde bir engel yoktu. Rejimin savunma hatları bir bir kırıldı. Şehre doğru hareket eden muhalifler merkeze yakın 5 bölgede hakimiyeti ele aldı. Rejim güneyden de kuşatılmaktaydı. Muhalifler İdlib ve Halep'te rejimin savunma hatlarının çökmesi üzerine Serakip, Ebu Duhur ve Maraatun Numan'ın bulunduğu 50 kasaba ve köyü ele geçirdi. Rejim İdlib ve Halep kırsalından çekilmeye başladı. Güçlerini Halep havaalanı, Meskene, Es-Sefire ve Hanasir yolunda topladı. Halep'in tamamen ele geçirilmesine artık ramak kalmıştı. 30 Kasım'ın ilk saatlerinde Halep Kalesi ve şehir Suriyeli muhaliflerin eline geçti. Rejim güçleri yola koyulup merkezden tamamen geri çekilmeye başladı. Bu süreçte Esad rejimiyle terör örgütü PKK-YPG arasında işbirliği yapıldı. Rejim çekildiği yerleri YPG'nin kontrolüne bırakıyordu. Terör örgütü telhasıl Şeyh Neccar ve Halep Havalimanı'nın yanı sıra Nubul ve Zehra'yı rejimden devraldı. Bahsettiğimiz bu iki bölge Nubul ve Zehra Şii çoğunluklu olması açısından önemli. Rejimin kırılganlığını gören muhalifler durmak istemedi. Terör örgütüne bırakılan noktalar tek tek muhalifler tarafından geri alındı. Aynı günün sonunda Halep Havalimanı'nda muhalefetin eline geçti. Hama şehrini ele geçirmek üzere taarruz başlatıldı. Kırsalda onlarca önemli nokta ve köyde kontrol sağlandı. 1 Aralık'ta rejim Hama kuzeyine doğru yeni askeri sevkiyatlar yaptı. Hama'nın düşmesi demek Şam yolunun daha da açılması anlamına gelecekti. Şiddetli çatışmalar devam ediyordu. Muhalifler kuzey ekseninden ilerliyordu. Kuzeybatıdaki Kalaat el-Madik'in yanı sıra Hama merkeze 10 kilometre mesafedeki hadda bağlılar. Ancak Rusya'nın ve rejimin yoğun hava saldırıları onları biraz geri çekilmeye zorladı. Öte yandan Suriye Milli Ordusu, PKK-YPG'nin terör koridoru planına darbe vurmak amacıyla Özgürlüğün Şafağı adlı askeri operasyon başlattı. Bölücü örgüt, Rakka ile Tel Rifat arasında bir koridor kurarak diğer kontrol ettiği bölgelerden terörist ve ağır silah temin etmeyi amaçlıyordu. Elbap'tan ilerleyen SMO icra ettiği operasyonla Rakka Halep arasındaki yolu keserek bu plana engel oldu. Kuveylis askeri havaalanında hakimiyet sağlanarak terör örgütü PKK-YPG'nin Tel Rifat Münbiç lojistik hattı kesildi. Suriye Milli Ordusu hiç vakit kaybetmeden Tel Rifat'ı ele geçirmek için taarruz başlattı. Tel Rifat ilçe merkezinin etrafındaki köyler ve kasabalar SMO tarafından kontrol altına alınıyordu. Yeni güne girmeden Tel Rifat SMO'nun kontrolüne geçti. Suriye'nin güneyinde de çatırdamalar başlamıştı. Süveyda ilinde Dürziler Halep ve İdlib'in Esad rejiminden geri alınmasını destekleyen gösteriler düzenledi. Bu rejimin hiçbir yerde kabullenmediğinin bir göstergesiydi. Süveyda Dürzi topluluğunun yoğunlukta olduğu bir bölge. Ülkede Dürziler gibi Hristiyanlar da Esad'ı istemiyordu. 2 Aralık'ta muhalifler Hama ilinde 16 yerleşim bölgesini daha rejim güçlerinden geri aldı. Rusya ve rejim Hama'da muhaliflerin mevzilerine 50'ye yakın hava saldırısı gerçekleştirdi. Muhalifler 3 Aralık'ta Hama'da rejime karşı ilerleyişlerini sürdürdü. Saybetül İmam, Halfaya, Soran ve Mardis kasabaları ele geçirildi. Hama'nın dış mahallelerine ulaşmışlardı. Artık kuzeybatı tarafından değil kuzeydoğu yönünden rejimin savunma hatları kırılmaya çalışılıyordu. Diğer taraftan ABD destekli terör örgütü PKK-YPG
Deir ez-Zor ilinin Fırat doğusunda kalan topraklarındaki 7 köyden Esad rejimi güçlerini ve İran destekli grupları çıkarmak için saldırı başlattı. 4 Aralık'ta Esad rejimine bağlı ordu tükendiğinin farkındaydı. Doğu Guta'da 15-47 yaş aralığında eli silah tutan siviller gözaltına alındı. Kuzeyde bu kadar yoğun bir taarruzla karşı karşıyayken güneyde bir direnişle karşılaşmak istemiyordu rejim. Öte yandan muhalifler Hama'yı ele geçirmek üzere daha da bastırıyor, çatışmalar tüm şiddetini koruyordu. Akşam saatlerinde Hama'yı Rakka ve Halep'e bağlayan yolları kestiler. Böylece Hama'nın doğu kırsalındaki birkaç köy alınmış oldu. Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında Esad rejimi güçleriyle çatışan muhalifler 20 köyde daha kontrolü ele geçirdi. 5 Aralık'ta rejim karşıtı silahlı gruplar hava saldırıları altında Hama'nın kuzeydoğu kesimine girdi. Öğle saatleri itibarıyla rejim güçleri Hama şehrini boşaltmaya başladı. Humus'a doğru geri çekiliyorlardı. Aynı gün muhalifler şehirde tam kontrolü sağladığını ilan etti. Muhaliflerin ilerleyişini yavaşlatmak amacıyla Rus savaş uçakları Humus ve Hama'yı birbirine bağlayan Restan otoban köprüsünü bombaladı. Ancak bu işe yaramayacaktı. Muhalifler 6 Aralık'ta Şam'a doğru açılan stratejik önemdeki Humus ilinde Restan ve Telbise ilçelerini ele geçirdi. Rusya'nın deniz üssünün bulunduğu Tartus'a bağlanan M1 karayoluna 7 kilometre yaklaşıldı. Muhalifler Humus kent merkezinin iç kesimlerine ulaşmaya başlamıştı. Rejim, Irak sınırındaki Deir ez-Zor, El Mayadin ve El Bükemal'in kontrolünü terör örgütü PKK-YPG işgaline bırakıp Şam'a çekildi. Bazı rejim güçleri de Humus'tan Akdeniz'deki Laskiye'ye çekildi. İran da artık Suriye'yi terk etmeye başladı. Askeri personeline ve vatandaşına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı. İran milisleri Lübnan ve Irak'a gitti. Öte yandan güneyde Süveyda ilindeki silahlı yerel gruplar Esad rejimi güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanıdı. Ürdün sınırındaki Dera'da operasyon başlatan muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri aldı. 7 Aralık'ta muhalifler Şam'a açılan Humus kent merkezine hakim oldu. Böylece Şam'la Laskiye arası iletişim ve ikmal hattı kesilmiş oldu. Süveyda ilindeki muhalif yerel gruplar il genelinde kontrolü ele almıştı. Rejim güneyden hızla kuşatılıyordu. Muhalifler Şam'ın güney banliyölerine girmeye başladı. Kuneytra il merkezinde kontrolü sağladılar. Rejim ordusu Şam merkeze sıkışıyordu. Emir komuta zincirinin bozulması neticesinde askeri birlikler dağılıyordu. 8 Aralık'ta muhalifler Şam kırsalından merkeze ilerlerken rejim başkentte kontrolü büyük ölçüde kaybetti. Suriye rejim güçleri pek çok noktadan çekilmeye başladı. Ayaklanma had safhadaydı. Rejim Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Uluslararası Havalimanı'ndan çekildi. Bazı askerler üniformalarını çıkarıp sivil kıyafetler giydi. Şam kuzeyden değil güneyden kuşatılarak ele geçirilmişti. Rejimin tüm ülkede kan kaybetmesiyle muhalifler batıdaki Tartus ve Laskiye'de de kontrolü sağladı. Böylece 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Rejimin işkence merkezi olan Sednaya hapishanesi basılarak tutsaklar özgürlüğüne kavuşturuldu. Aynı günün akşamı Rusya Beşar Esad'ın ailesiyle kendisine sığındığını açıkladı. Esad iltica etmişti. Suriye muhalefeti 8 Aralık gününü milli bayram ilan etti. Bazı rejim karşıtı silahlı gruplar ülkenin doğusunda toprak kazanmaya çalışan terör örgütü PKK-YPG'nin işgal altına geçen Deir ez-Zor'un merkezine girmeye başladı. Hali hazırda Deir ez-Zor'da ve Rakka'da Arap aşiretler terör örgütüne karşı direnişe başvurmuştu. Suriye Milli Ordusu da YPG'nin işgalindeki Münbiç'e operasyon başlattı. İlçeye kuzey ve batı hattından girdi. Bölgeyi büyük ölçüde terör örgütünden temizleyen SMO Münbiç'in %80'ini kontrol altına aldı. Bu sırada İsrail büyük öneme sahip silahların Baas rejimini deviren muhaliflerin eline geçmesi endişesiyle Suriye'de saldırılar düzenledi. Önemli askeri noktalar ve istihbarat binası İsrail'in hava saldırılarının hedefi oldu. İsrail Golan Tepeleri ve Suriye ile arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdi. Buradaki Hermon Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını işgal etti. 9 Aralık'ta Suriye Milli Ordusu, ABD destekli terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Münbiç'i kurtardı. Böylece Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası temizlenmiş oldu. Biz bu satırları kaleme alırken rejimi deviren muhalefet geçiş hükümeti kurduğunu açıkladı. Başbakansa Muhammed el-Beşir oldu. Geçiş hükümeti ülkenin bozulan düzenini sağlamada rol oynayacak. Ülkede güvenlik ve nizam tesis edilecek. Böylece Suriyeliler vatanlarına geri dönebilecek. Çok parçalı bir yapıya sahip Suriye'de toprak bütünlüğü korunmalı. Ayrıca yeni Şam yönetiminin Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik bir askeri harekat başlatması bekleniyor.